Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Bugünkü videoda bu kolumda gördüğünüz bilekliği yapacağım. Nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Bugün kolumda gördüğünüz bu bilekliği, yani bu modeli göstermek istiyorum sizlere. Tabii bu boncuklarla yapacağım. İlk önce bunu göstereyim. Böyle kapamasını da çıt çıt sistemiyle yaptım. Büyük bir çıt çıt diktim. Çok da kullanışlı, belli de olmuyor. Daha inceleri de var ama her yerde bulunmuyor yani. Kullanıyorum uzun zamandır. Çok da sevdiğim bir model. Bu boncukları kullanacağım. Bunlar da sponsorum olan BB Craft'tan gelmişti. BB Craft kanal abonelerim ve takipçilerim için bir indirim sundular. Ekranda gördüğünüz kodu yazarak sizler de bu indirimden faydalanabilirsiniz. BB Craft sitesinden yapacağınız alışverişte, yani tüm alışverişte bu indirimden faydalanabilirsiniz. Bu bildiğiniz gibi delika boncuk. Şöyle yakından da göstereyim. Boru kesimli olarak gerçekten çok kaliteli bir ürün. Yapacağınız bütün ürünler profesyonelce çıkıyor. Yani kullanışlı, uzun ömürlü. Bu zamana kadar bozulduğunu hiç görmedim delika boncukların. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bu modele başlamadan önce isterseniz başka renkler de kullanabilirsiniz. Ben bu kısmını birazcık renkli yapmaya karar verdim. Galvanizli yine boncuk kullandım. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz tabi. Evet, boncuk ipi gerekiyor. İstediğiniz marka kullanabilirsiniz. Böyle de var. Beyadolon markasının. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, boncuk ipini kestikten sonra bir 20 santim en sonunda biraz fazla bırakıyorum, 20 santim kadar, çünkü sonra dönüşlerde ya da en sonunda ilk başta yapacağımız kısımlarda belki bir ekleme yapacağız ya da dikeceğiz, o yüzden lazım olacak. Gördüğünüz gibi şuralara biraz farklı bir boncuk kullanmak istiyorum sonra. Boncuklar kaymasın diye başka bir boncuk taktım, stop boncuğu olarak. Sonra ipime 19 tane boncuk taktım. Bunu ekrana da yazacağım. Yine de şöyle göstereyim. 19 tane boncuk taktım. Ve aşağı kadar indiriyorum. İğneme bir tane boncuk taktım tekrar. Şimdi peyote işlemi yapacağız. Bunda birkaç teknik uygulayabiliriz. Peyote işlemi yapacağız. Peyote işlemini bilmeyenleriniz için kanalımda videoları mevcut, öğretici videoları. Yine sağ üst köşeyi unutmazsam koyacağım. Orada linkini bulabilirsiniz veya kanala girip oynatma listesinden boncuk dikiş teknikleri diye aratabilirsiniz. Bir tane boncuk aldıktan sonra dediğim gibi peyote işlemi yapacağız. Bir atladım. Bir boncuk atladım ve diğer boncuktan giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi ikinci peyote işlemini yapacağım. O yüzden yine bir tane boncuk iğneme taktım. Buradan yine bir tane boncuk atlıyorum. Şöyle. Diğerinden giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi iki tane peyote işlemi yaptım. Şimdi herringbone tekniği yapacağım. Çünkü artırma olacak burada. Bir yandan artıracağız, bir yandan eksilteceğiz yani. İki tane boncuk taktım. İpim burada gördüğünüz gibi. Hiç boncuk atlamadan diğer hemen önünde gelen boncuktan gidiyorum. Şöyle.
Şimdi peyote işlemi yapacağız. O yüzden bir tane boncuk alıyorum iğneme. Bir tane boncuk şöyle atlıyorum. Ve diğerinden giriyorum. Şimdi tekrar bir tane daha boncuk aldım ve bir tane daha peyote işlemi yapacağız. Bir boncuk atlıyorum ve diğerinden giriyorum. Yavaş yavaş zikzak oluşuyor. Gördüğünüz gibi modelimiz yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Şimdi iki tane peyote burada yaptık. İki tane de peyote burada yaptık. Burada da artırma yaptık. İki tane boncuk alarak. Şimdi buradan boş geçiyorum ve eksiltme işlemi yapıyoruz. Yani artık artmayacak. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar peyote işlemi yapacağız. O yüzden bir tane boncuk alıyorum. Bir tane boncuk atlıyorum. Ve diğerinden girdim. Bir, iki, bir tane daha bir tane daha boncuk atlıyorum ve diğerinden giriyorum. İki tane daha peyote yapmış oldum. Şöyle baktığınızda ilk sıra olduğu için belli olmuyor ama yavaş yavaş model ortaya çıkıyor. Şöyle aşağı doğru olacak zikzakı. Şimdi burada artırma yapmamız lazım. Şimdi iki tane peyote yaptıktan sonra iki tane boncuk aldım ve artırma işlemi yapacağım. Yani herikbon tekniği yapacağım burada. Buradayım ve hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Herikbon yapmış olduk ve burada artmış oldu. Şimdi aşağı doğru peyote işlemi yapacağım. O yüzden bir tane alıyorum. Bir tane boncuk atladım. Şöyle göstereyim. Buradayız. Bir tane boncuk atladım ve diğerinden girdim. Böyle. Burada şimdi tekrar peyote işlemi yapacağım. O yüzden bir tane boncuk aldım iğneme. Buradayım. Bu boncuğu atlıyorum ve en sondaki boncuktan geçiyorum. Diğeri de zaten stop boncuğu, biliyorsunuz. İsterseniz bu stop boncuğunu çıkar. Evet, şimdi kenardayız. En alt kısımda yine peyote işlemi yapacağım ve bir tane boncuk iğnemi takıyorum. Artık yapacağımız şey kolay olacak ve hemen boncuğu atladım ve girdim diğerinden. Tekrar peyote işlemi yapacağım. Bir boncuk daha alıyorum. Ve buradan hemen boşluğu atlamış oldum. Yani diğer boncuğa geçtim. Evet. Evet, bir tane daha boncuk aldım. Tekrar peyote işlemi yapacağım. Buradayım ve bir tane boncuk atlamış oldum. Ve hemen direkt arttırdığımız, bir önceki sırada arttırdığımız yani herikbon olan taraftan çıkıyorum. Yine tabii ki burada arttırmamız gerekiyor. O yüzden iğnemize iki tane boncuk takıyorum. Ve hemen buradan böyle geçiyorum. Boncuk atlamadan. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu ve bir tane daha boncuk alıyorum. Tekrar piyoteye devam ediyoruz
Zaten yerleri var merdiven gibi. Bir boncuk atlamış oluruz yani hep. Ama ya da boşlukları doldurmuş oluyoruz. Bir tane daha peyote yaptım. Burada tabii ki eksilteceğiz. O yüzden şöyle yapmamız lazım anlamamız için. Alt sıraya hiç girmiyoruz. Hiç boncuk da almıyoruz. Buradan karşısındaki boncuktan geçiyorum. Hem de eksiltmiş olduk ve tersin aslında herikbon gibi oluyor. Şöyle. Birazdan daha çok belli olacak. Anlatırım yine. Tekrar bir tane boncuk aldım. Şimdi peyote işlemi yapıyorum yukarı doğru. Tekrar bir tane boncuk aldım. Peyote işlemi yapıyorum. Ve artık artırmamız lazım tekrar. 2 tane boncuk iğneye takıyorum. Hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Herikbon tekniği yapmış oldum yani. Yine söylüyorum. Tekrar iğneme bir tane boncuk takıyorum. Ve peyote işlemine devam ediyorum. Ve bir tane daha peyote işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi burada boşluk var ve çıkıyorum hemen. Hemen oradan geçiyorum ve ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi işlem bu şekilde devam ediyor ama bir sonraki sırada değişecek. Ve burada da peyote işlemi yapıyoruz. Bir tane boncuk iğnemi taktım. Tekrar peyote yapıyorum. Yani 3 peyote yapmış olacağız. Bu 2. Bu 3. 3 tane peyote işlemi yaptım. Ve şimdi artıracağımız için 2 tane boncuk iğnemi taktım. Buradayım ve hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Bu şekilde. 2 tane peyote işlemi yapmam lazım. 1 ve 2. O yüzden bir tane boncuk aldım. Buradan hemen geçtim. Bir tane daha boncuk aldım. Hemen buradan aşağıya iniyorum. Ve burada boncuk almayacağız artık. Çünkü eksilteceğiz ve hemen şöyle tuttuğumuz zaman karşısındaki boncuktan geçiyorum. Şuradan. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve 2 tane peyote işlemi yapıyoruz yine. 1 ve 2. Buradan giriyorum. Herikbon tekniği yapıyorum. Yani boncuk olarak 2 tane boncuk takıyorum iğneme. Buradan hemen herikbon tekniği yapıyorum.
ve aşağı doğru iniyorum. Burada 1 ve 2. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Daha fazla aşağıya gitmiyoruz. Burada hemen çeviriyorum ve dönmem lazım. Yoksa model farklılaşır ve artışlar olur, eğrilikler olur. Unutmayın, aşağı inerken burada kenarda hep böyle bırakacağız. Umarım burayı karıştırmazsınız. Ve bir tane boncuk aldım. Gördüğünüz gibi aşağıdan başlamıyorum. Ve 2. Burada aşağıda her zaman karıştırmazsınız umarım. Bırakıyorsunuz. Yani 2 tane aşağıya dönüşte 2 tane piyoti işlemi yaptık. Yukarı çıkarken 3 tane yapıyoruz. Bir tane daha boncuk aldım. Umarım burayı dediğim gibi karıştırmazsınız. Şimdi burada arttırma yapacağımız için herringbone tekniği uygulayacağız. Yani 2 tane boncuk alıyorum. 2 tane boncuk iğneme taktım. Ve burada boncuk atlamıyoruz. Hemen yanından girdim. Ve tekrar şimdi peyote işlemi yapacağız. Bir tane boncuk aldım iğneme. Ve 2. Burada peyote işlemi yaptık. Herringbone tekniği yaptık. Peyote işlemi yaptık. Şimdi eksilteceğimiz için tekrar bir önceki sırada yapmıştık. Burada boncuk almıyoruz. Hemen karşısındaki boncuğa giriyorum. Ve ne oldu? Birleştirmiş olduk aslında. Bir tane boncuk iğneme taktım ve burada peyote işlemi yapıyorum. Bir tane daha boncuk aldım. 2. Burada tepedeyiz. 2 tane peyoteden sonra artırma yapacağım için tekrar 2 tane boncuk alıyorum ve herringbone tekniği yapıyorum. Hemen yanındaki boncuktan giriyorum. Eğrilikler olursa tabii ki düzeltin. Biraz daha kalın ip kullanırsanız, şimdi videoda ben kullanmadım ama size tercihim biraz daha kalın olan ipten kullanın. Yani naybond olabilir. Çünkü model biraz daha sıkı olur o zaman. Ve tekrar peyote işlemi yapacağım. 1 ve 2. Artık aşağıya inmiyoruz. Hemen çeviriyorum. Gördüğünüz gibi. Ve yukarı doğru çıkmam lazım. Bundan sonra artık her şey aynı. Hep bu şekilde gidecek. Bilek ölçünüze gelene kadar devam edeceksiniz. Ben biraz yapıyorum, sizler de yapın. Yani 20 santim kadar örmüşüm öncekini. Kapama olarak çıt çıt dikmişim. Aslında daha kolay geliyor bana kullanışı. Ama bu bileklikte de, bu yaptığım bileklikte de bir dahaki sefere size boncuklardan nasıl kapama yapılır bunu göstermek istiyorum. Başka bir bölümde de bunu da anlatırım. Ama dediğim gibi bu şekilde yaparsanız çok kullanışlı, çok seveceğiniz bir model olur. Ve çok dayanıklı bu boncuklarda. Seneler önce bu modeli kanalımda da yapmıştım yine ama daha küçüktü en olarak. Ne sağ üst köşeye
linkini bırakacağım. Sessiz bir videoydu. İsterseniz bakabilirsiniz. Beni desteklemeyi unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.